Herkese merhabalar. Tek Batik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. Bugün sizlere bu hırkanın anlatımını yapacağım. Çok kolay bir hırka. Yeni başlayan arkadaşlar da çok rahatlıkla örebilecekler. Çiftli lastik, haroşa ve buradaki ajurlu bir modelden oluşuyor ve bu model de çok kolay bir model. Arkası da yine bu şekilde. Haroşaları da yine anlatırken kendi ördüğüm şekliyle anlatacağım. Yakadan başlanarak örülen bir model. Robada artışlarımız olacak. Sadece kolda dikiş var. Kolda yine ben haroşa dikişi tercih ettim. Beni sürekli izleyenler bilir. Ben haroşa dikişini tercih ediyorum bebeklerde kolunu rahatsız etmesin diye. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ve videolarımı izlemek ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. Şimdi santim olarak da ölçü vermek istiyorum. Beden genişliği 26,5 santim. Boyu yakadan itibaren 28 santim. Kol boyu şöyle. Yakadan tam kol boyu 26 santim. Roba ölçüsü 13 santim. Kol altından kol boyu da 14,5 santim. Evet, tam 0,6 ay ölçüsünde oldu. Ben buna birazdan ip bilgilerini, ip ve şiş bilgilerini vereceğim ama bir yumaktan biraz fazla ip kullandım. 130 gram ip gitti. 5 tane düğmeye ihtiyacımız olacak. Dikmek için yün iğnesine. Evet, eğer hazırsak hadi başlayalım. Lamia Baby Boom ile öreceğim. Anti peeling özelliği olan bir ip. Tüylenme yapmıyor. 100 gram 250 metre uzunluğunda. Renk numarası da aynı renk örmek isterseniz 1493. Üzerinde tavsiye edilen şiş numarası 4-5 numara diyor. Ama ben 3,5 öreceğim çünkü ipin yapısı 3,5 numaraya uygun bir ip. Siz de elinizin sıkılığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. 3,5 milim şişle öreceğim ama 4 milim şişe ilmeklerimi atacağım. Siz de kaç numara eliniz uygunsa onunla örersiniz. İlmek atarken de normal öreceğiniz şiş numarasından yarım milim daha büyük olan şişle ilmeklerinizi atarsanız daha güzel olur. Şimdi klasik ilmek atma tekniğiyle ilmeklerimi atıyorum. Evet, 4 numaralı şişime 74 ilmek atarak başladım. Şimdi başlama ipim sağ taraftayken örgünün arka yüzündeyim. Artık 3,5 numaraya geçiyorum ve hırkayı 3,5 numaralı şişle öreceğim. Sadece ilmeklerimi 4 numaraya attım. Şimdi ilk 2 ilmeğimi ters örüyorum. İki ilmeğimi ters ördüm. Bu 2 ilmek ön yüzde düsat olarak ilerleyecek. 4 ilmek düz örüyorum. İki, 4, 6 ilmek. Burası kenar ilmeklerim. Sonra ipimi içeri alıyorum ve 2 ilmek ters örüyorum. İpimi dışarı alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. İpim içeride, 2 ilmek ters. İpim dışarıda, 2 ilmek düz. Evet, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. İlk sırayı örüyorum. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters.
Ve 6 tane kenar ilmeğim var. 4 tane düz örüyorum. İpimi içeri alıyorum ve son 2 ilmeği örmeden alıyorum. Ön yüze geçtim. Altı tane kenar ilmeğimi düz örüyorum. Evet, buradaki 2 ilmeğim düz hat olarak devam edecek. Şimdi ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 2 düz 2 ters çiftli lastik olarak başlamıştım. 2 tane düz ilmeğim var. 2 düz ipimi içeri alıyorum. 2 ilmek ters. İpim dışarıda, 2 ilmek düz. İpim içeride, 2 ilmek ters. Evet, bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, ön yüzdeyim. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ve kenar ilmeklerim. 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum ve 2 ilmeği örmeden şişime aldım. Arka yüze geçtim. 2 ilmek ters örüyorum. Dört ilmek düz. Burası kenar ilmeklerim. Sonra yine çift lastik örmeye devam ediyorum. 2 ilmek tersle başlıyorum. İki ilmek düz. Evet. Şöyle bakalım. Başta ve sonda 6'şar tane kenar ilmeğim var. Arada da 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters çiftli lastik örüyorum. Şimdi burada 2 sıra haroşa oluştu. Toplam 4 sıra haroşa olunca hem ilik açacağım hem de roba ayrımlarını yapacağım. Evet, yaka lastiğini ördüm. 1, 2, 3, 4 sıra haroşa oldu. Şimdi artık hem ilik açacağım hem de roba ayrımlarını yapacağım. Şimdi bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. Bir tane doluyorum ve 2 ilmeği birlikte örerek bir, iki, üç, dört, beş, 6 oldu. Şimdi eğer erkek bebekler için yapıyorsanız benim gibi açarsınız ileği. Kız bebekler için yapacaksanız da sıra sonunda açmanız gerekecek. Buraya geldiğimde onda nasıl açtığımı göstereceğim. Şimdi ben ön beden için 14 ilmek ayırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14. Bir tane şişime ipimi doluyorum. İlk artışımı yaptım. 1, 2 ilmek ördüm ve tekrar ipimi şişime doladım ve buradaki artışımı da yaptım. Kol için 9 ilmek ayırdım. 1, 2, 8, 9. Buradaki artışımı yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum ve artışımı yapıyorum.
Bu ilmek sayılarını da ekranın üst tarafına yazacağım. Şimdi arka beden ilmeklerini öreceğim. Arka beden için de 20 ilmek ayırdım. 1 2 3 19 20 artışımı yapıyorum. 2 ilmek ördüm ve artışımı yapıyorum. 9 tane kol ilmekleri, 8 9 buradaki artışımı yaptım. 2 ilmek örüyorum ve bu sıradaki son artışımı yaptım ve 2 4 6 8 10 12 14 ilmekte diğer ön beden için. Şimdi şuradaki son 6 ilmeğe kadar düz örüyorum. Orada iliği kız bebekler için nasıl ilik açtığımı göstereceğim. Evet, eğer kız bebekler için örüyorsanız 6 ilmek kaldığında 1 ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane doluyorum ve 3 ilmek düz örüyorum. Kız bebekler için de bu şekilde yapacağız. Şimdi ben düz örüyorum ilmeklerimi. Son 2 ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüze geçtim. İlk 2 ilmeğimi ters örüyorum. Diğer bütün ilmeklerim düz. Artış yaptığım ilmeği de nasıl ördüğümü göstereceğim. Evet, artış yaptığım ilmeği normal düz olarak örüyorum. Aradaki 2 ilmeğim de düz ve bu ilmek de yine artış yaptığım ilmek. Bu şekilde düz örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, arka yüzdeyim. Bütün ilmeklerimi düz örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. İlk açtığım ilmek, ipimi içeri aldım ve son 2 ilmeği örmeden aldım. Ön yüze geçtim. İkinci artış sırasındayım. Ve artış yaptığım yere kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, artış yaptığım ilmeğim. Şimdi burada 2 tane ilmek var. Ondan önce bir tane artışımı yapıyorum. 1 2 ilmek ördüm. Tekrar artışımı yaptım. Ve diğer artış yerine kadar şu anda kol ilmeklerini örüyorum. Evet, artış yaptığım yere geldim. Burada bir tane artış yapıyorum. 2 ilmek örüyorum. Ve yine artışımı yapıyorum. Arka beden ilmeklerini örüyorum. Evet, arka beden ilmeklerimi ördüm. Burada bir tane artış yapıyorum. 2 ilmek örüyorum. Ve artışımı yaptım. Kol ilmeklerini örüyorum.
Ve artış yaptığım yere geldim. Bir tane doladım. 1 2 ilmek ördüm, doladım ve ön beden ilmeklerini örüyorum. Son 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Arka yüze geçtim. İlk 2 ilmeğimi ters örüyorum. Diğer bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kalınca 2 ilmeği örmeden alacağım. Yine bir kez daha göstereceğim o kısmı. Bu şekilde düz örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Arka yüzdeyim. Son 2 ilmeğim kaldı. İpimi içeri alıyorum ve 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aktarıyorum. Ön yüze geçtim. 2 kez artış yaptım. Bir kez daha göstereceğim nasıl artış yaptığımı. İlmeklerimi düz örerek artış yaptığım yere doğru ilerliyorum. Evet, artış yaptığım yere geldim. Bir tane şişime doluyorum. 2 ilmek ördüm. Şişime doladım ve kol ilmeklerini örüyorum. Evet, bu şekilde şu anda 3. artış sırasındayım. Artışlarımı yaparak devam edeceğim. İlk ilmeğimizi açmıştık. 1 2 3 4 diş sonra şu anda karar vermedim kaç sıra sonra açacağımı. İkinci iliği açarken de göstereceğim. İkinci iliği açacağım yere kadar örüp geliyorum. Evet, ilk ilikten sonra 2 4 6 8 10 sıra haroşa ördüm. Bundan sonra ilikler hep 10 sıra haroşa arayla açılacak. Şimdi ikinci iliği açıyorum. 3 ilmek örüyorum. 3 bir tane şişime doladım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve diğer ilmeklerini de yine düz örüyorum. Evet, ikinci iliği açtım. 10 sıra arayla ilik açmaya devam edeceğim. Yine roba artışlarında şu ana kadar 10 tane roba artışı yaptım. Roba artışlarına da yine devam ederek roba kısmını tamamlayacağım. Evet, robamız bitti. 18 kez artış yaptım robada. Burada robanın da ölçüsünü vereyim. Yakadan 12,5 santim. Şimdi burada roba ayrım yerindeki 2 ilmeği ön bedene kattım. Buradaki roba ayrım yerindeki 2 ilmeği arka bedene kattım. Buradaki 2 ilmeği arka bedene kattım. Ve buradaki 2 ilmeği de ön bedene kattım. Şu anda şişimde 218 ilmek var. Ekranın üst tarafına da yazıyor olacağım. Ön bedenler 34 ilmek, kollar 45 ilmek, arka bedende 60 ilmek. Evet, şimdi artık kolları örmeye başlayacağım. Ön bedendeki 34 ilmeği düz örerek buradaki işarete kadar geliyorum. Evet, ön beden ilmeklerini örerek kola kadar geldim. Şimdi artık bu iki işaret arasındaki kol ilmeklerini öreceğim. 45 ilmek var. Bir sıra düz örüyorum ön yüzde. Evet, kolu örüyorum ve ilk sıradayım.
45 ilmeği düz ördüm. Arka yüze geçiyorum. İpimi dışarı aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Buradaki işarete kadar geliyorum. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Son ilmeğimi de ördüm ve ön yüze geçiyorum. Bunu çıkartıyorum artık ben. Şimdi 45 ilmeği ön yüzde de arka yüzde de bir sıra ördüm ve burada bir sıra haroşa oluştu. Şimdi artık modele başlıyorum. Model için ön yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu arada bu baştaki ilmeklerimi örmeden alacağım ve burada kenarda haroşa tırtıkları olacak ve haroşa dikişi yapacağım. Bu şekilde yaptığımda da bebeğin kolunu hiçbir şekilde rahatsız etmeyecek içerideki dikiş. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Burası modelin birinci sırası. İpin arası açılmış. Evet, bütün ilmeklerim düz. Buraya kadar örüyorum. Ön yüzde bir sıra düz ördüm. Arka yüze geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim düz. İpimi içeri aldım ve burada kol ilmeklerinin sonunda 2 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, arka yüzdeyim. Modelin ikinci sırasındayım. İpimi dışarı alıyorum ve son 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüze geçtim. Ön yüzde 4 ilmek düz örüyorum. Şimdi 2 ilmeği birlikte sağa doğru örüyorum. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. İlmeğin yönünü değiştiriyorum ve sola doğru ikisini birlikte ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Evet, 1 2 3 4 5 ilmek. 1 2 3 ilmek. Tekrar 2 ilmeği birlikte sağ yatık olarak örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, ilmeğin yönünü değiştiriyorum ve 2 ilmeği birlikte sola yatık olarak ördüm ve 3 ilmek düz. Evet ve son 4 ilmeğimi de düz örüyorum.
Arka yüze geçtim. Arka yüzde ilk 2 ilmeğim düz. Diğer ilmeklerim ters. Evet, sıra sonuna doğru ters örerek ilerliyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters ördüm ve son 2 ilmeğimi düz örüyorum. Evet, model 4 sıradan oluşuyor ve 4 sırayı tamamladım. Şimdi tekrar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzde bütün ilmeklerim düz. Arka yüzdeyim. Modelin ikinci sırasında başta ve sonda 2 tane düz ilmeğim var. Onun dışındaki bütün ilmeklerim ters. Ön yüzdeyim. Modelin 3. sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmeği birlikte sağ yatık olarak örüyorum. Bir doladım. Bir düz. Bir doladım. İlmeğin yönünü değiştirdim. Ve 2 ilmeği sola yatık olarak ördüm. 1, 2, 3 ilmek düz. Evet, modelin 3. sırasını bu şekilde tamamlıyorum. Evet, arka yüzdeyim. Modelin 4. sırasındayım. İlk 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sıra sonundaki 2 ilmeğim de düz olacak. Diğer ilmeklerim ters. Evet, model 4 sıradan oluşuyor. 2 model ördüm. Yani 8 sıra örmüş oldum. 2 model daha öreceğim. Toplam 4 model. Ondan sonra eksiltmemiz olacak. Evet, kol ilmeklerini örüyorum. 1, 2, 3, 4 model sırası ördüm. Şuradan haroşaları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra haroşa oldu. Şimdi burada eksiltmelerim olacak. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekle üçüncü ilmeği birlikte ördüm ve bir tane eksilttim. Sonra burası modelin 1. sırası olduğu için bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonunda 3 ilmek kalıncaya kadar düz örüyorum. Evet, sıra sonunda 3 ilmek kaldı ve 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane de bu taraftan eksilttim ve son ilmeğim. Arka yüze geçtim. İlk 2 ilmeğimi düz örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden 2. Aradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonundaki 2 ilmeğimi de yine düz öreceğim. Şişimde 45 ilmek vardı. 2 ilmek eksilttim ve şu anda şişimde 43 ilmek var. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Modelin 3. sırasındayım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Eksiltmelerden önce 4 ilmek örüyordum. Şimdi 3 ilmek ördüm ve 2 ilmeği birlikte sağa doğru bir dola, bir düz, bir dola, ilmeğin yönünü değiştiriyorum ve sola doğru örüyorum. 1,
2, 3 ilmek düz. Evet, bu şekilde örmeye devam ediyorum yine modeli uygulayarak. Birkaç sıra ördükten sonra bir eksiltme daha yapacağım. Evet, ikinci eksiltmeleri yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 model ördüm. Buradan da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra haroşa ördüm. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğin yönünü değiştirdim. Ve iki ilmeği birlikte ördüm. Ve ikinci eksiltmeyi de yaptım. Şimdi bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonunda ikinci eksiltmeyi yapacağım. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve son ilmeğimi de ördüm. Arka yüzü zaten hep aynı şekilde örüyorum. Başta ve sonda ikişer ilmek düz. 1, 2 ve aradaki bütün ilmeklerimi de ters örüyorum. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Şu anda şişimde 41 ilmek var. Ve modelin 3. sırasını örüyorum. 2 ilmek düz ördükten sonra 2 ilmeği birlikte sağa doğru örüyorum. Bir dola, bir düz, bir dola, ilmeğin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmek birlikte sola doğru ve 3 ilmek düz. Evet, model aynı şekilde tekrarlayarak devam edecek. Bilek lastiğine kadar bu şekilde örüyorum. Evet, kol ilmeklerini kol lastiğine kadar ördüm. Şu ana kadar 23,5 santim oldu. Kol altından itibaren ölçtüğümde de şöyle 12 santim. Şimdi modele başladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sıra haroşa ördüm. Model olarak da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 model ördüm. Şimdi ön yüzde düz örerek arka yüze geçtim. Bilek lastiğini örerken 3 ilmek eksilteceğim. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Şimdi ters örerken bir tane eksiltiyorum. 2 ilmek ters ördüm. Evet, çiftli lastik örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Bir tane burada eksilttim. Bir tane ortada eksilteceğim. Bir tane şimdi eksiltiyorum. Bir
Bir tane de burada eksiltelim. 2 ilmeği birlikte alarak örüyorum. Evet, 3 ilmek eksilttim. Ön yüze geçtim. İki ilmek düz. Bu 2 ilmeği zaten hep ön yüzde de arka yüzde de düz örüyoruz. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Evet, 2 ilmek 2 düz. Bu yakadaki lastik gibi lastik örüyorum, çiftli lastik. Evet, kol lastiğini tamamladım. 1 2 3 4 5 6 7 sıra çiftli lastik ördüm. Şimdi örerek kesme tekniğiyle kesiyorum. Düzleri düz, tersleri ters öreceğim. Örüyorum ve önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Şişimdeki ilmeği bir kez daha örüyorum. Dikeceğim kısmı yaklaşık 2 katı kadar ip bırakıp kesiyorum. Bu iple dikeceğim kolu. Evet, kolun biri tamamlandı. Evet, ön beden ilmeklerini örerek kola kadar geldim. Kol ilmeklerini ördüm. Burası arka beden. Buradan örmeye devam ediyorum. Buradaki ipimi daha sonra bu arkada sıkılayacağım. Birazcık yürüteceğim. Yürüterek gizleyeceğim. Daha önceden buraya bir ilmek belirleyici takmıştım. Arka beden ilmekleri. Bu arka beden ilmeklerinin hepsini düz örüyorum. Evet, kol ilmeklerine geldim. Şimdi sadece kol ilmeklerini öreceğim. Buradaki işarete kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, kol ilmeklerini bir sıra ön yüzde ördüm. Arka yüze geçtim. Arka yüzü de yine bir sıra düz örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve bütün ilmeklerimi düz örerek tekrar ön yüze geçeceğim. Ön yüze geçtiğimde de modelin ilk sırasından itibaren örmeye başlayacağım. Tıpkı diğer kol gibi bu kolu da örüyorum. Evet, ikinci kol da bitti. Şimdi ön bedenden örerek kola kadar geldim. Sonra kolu ördüm. Arka bedenden örerek ikinci kola geldim.
İkinci kolu da ördüm. Şimdi ön bedenden örmeye devam edeceğim. Ön beden için şişimde 34 ilmek var. Ve bu 34 ilmeğimi düz örerek sırayı tamamlayacağım. Arka yüzde de yine düz örerek kol altına kadar geleceğim. Evet, arka yüzdeyim. Ön bedeni örerek kol altına doğru ilerliyorum. Şurada taktığım ipim. Onu sıkılayacağım. Şuradaki ilmeğin içine giriyorum. Ve buraya sıkılıyorum ipimi. Evet. İlmeklerin arasından birazcık yürüterek keseceğim ipimi. Şimdi devam ediyorum. Burası arka yüz. Kolu dışarıda bıraktım. Evet, o ön beden ilmeklerini ördüm. Şimdi arka bedene geçiyorum. Evet, bu kısımda ilmeklerimi örerken biraz sıkı ördüm. Devam ediyorum yine düz örerek diğer kol altına kadar. Evet, arka bedeni örüyorum. Kol altına yaklaştım. Bu ipimi de yine burada sıkılayacağım. Evet, arka beden ilmeklerini örüyorum. Ve diğer ön beden ilmekleri. Evet. Ön beden ilmeklerini de örüp ön yüze geçeceğim. Evet, şimdi bedende de yine aynı bu modeli uygulayacağım. Ve kenar ilmekleri hariç 6'şar tane kenar ilmeğim var. Onlar hariç ortadaki ilmeklerimin 8'in katları artı 5 olması gerekiyor. Bu durumda benim bir ilmeğe ihtiyacım var. Ve o bir ilmeği de arka bedende artıracağım. Şimdi modelin ilk sırasında bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sırada bütün ilmeklerim düz. Arkada bir yerde artış yapacağım. Onda nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet, modelin birinci sırasını örüyorum. Arka bedene geçtim ve arka bedende bir tane artış yapacağım. Herhangi bir yerde yapabilirsiniz bu artışı. Alttaki ilmeğin içine giriyorum. Bir ilmek ördüm. Bir de şişimdeki ilmeği ördüm. Ve bir tane artış yaptım. Şu anda benim şişimde kenar ilmekleri hariç 8'in katları artı 5 ilmeğim var. Evet, ön yüzde bütün ilmeklerim düz. Arka yüzdeyim. Modelin ikinci sırasındayım. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet, kenar ilmeklerimi ördüm. İpimi içeri alıyorum. Ve bütün ilmeklerim ters. Evet, modelin ikinci sırasında başta
6 tane kenar ilmeğimi ördüm. Sonra ters örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda da yine 6 tane kenar ilmeğimi örüp ön yüze geçiyorum. Evet, ön yüzdeyim. Modelin 3. sırasındayım. Şimdi burada da yine 10 sıra haroşa oldu ve 3. iliği açacağım. 1 2 3 ilmek ördüm. Bir tane doladım ve 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 ilmek ördüm. 2 4 6 ilmek. Şimdi model ilmeklerine başlıyorum. Modelin 3. sırasındayım. 2 ilmeği birlikte sağa doğru örüyorum. 1 doladım, 2 1 ördüm, 3 doladım, 4 ve ilmeğin yönünü değiştirdim. Sola doğru ördüm. 5 6 7 8 8 ve 8'in katlarıydı modelimiz. Şimdi 2 ilmeği birlikte sağa doğru örüyorum. 1 doladım. 1 ilmek düz ördüm. 1 doladım. İlmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve 3 ilmek düz. Bir tane daha yapalım birlikte. Zaten koldaki modelin aynısı. Evet, bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, ön yüzdeyim. Modelin 3. sırasındayım. 8'er ilmek ördüm. En son artı 5'i örüyorum şimdi. Evet, ve kenar ilmeklerim. Arka yüzü artık etek lastiğine gelinceye kadar hep aynı şekilde öreceğim. Yani önce kenar ilmeklerimi öreceğim. Sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ters örerek devam edeceğim ve 6 ilmeğimi de kenar ilmeğimi örüp tekrar ön yüze geçeceğim. Evet, modelin 4 sırası tamamlandı. Model 4 sırada bir tekrarlanacak. Şimdi yine ilk sıradan itibaren örüyorum. Modelin 1. sırasında bütün ilmeklerim düz. Arka yüzdeyim. Modelin 4. sırasında 6 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Diğer bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonunda da yine 6 tane kenar ilmeğimi örüp ön yüze geçiyorum. Evet, modelin 3. sırasındayım. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum.
Evet. 2 ilmeğimi birlikte sağa doğru örüyorum. 1 ilmek doluyorum. 1 ilmek düz. 1 doluyorum. Ve sola yatık olarak öreceğim. Onun için ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve 2 ilmeğimi birlikte sola yatık olarak örüyorum. 5 1 2 3 8 ilmeğimi ördüm. Evet, burası modelin 3. sırası. Arka yüzü zaten hep aynı şekilde örüyorum. 4. sıra olacak. Ve 4 sıradan sonra tekrar 1. sıradan itibaren başlayacağım. Çok basit model. Her 4 sırada bir tekrarlıyor kendini. Bu şekilde devam edeceğim. 10 sırada 10 haroşa sırasında bir de ilik açmaya devam edeceğim. Bu şekilde etek lastiğine kadar öreceğim. O kısma geldiğimde de ne kadar ördüğümü söyleyeceğim. Evet, lastik kısmına kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilik açtım. İlikten sonra bir sıra haroşa ördüm. Modelleri de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 model ördüm. Şimdi ön yüzde örerek, düz örerek sıra sonuna kadar geldim. Arka yüze geçiyorum. Şişimde 129 ilmek var. Bu 29 ilmeği 122 ilmeğe düşüreceğim. Ve burada dikkat ettiğim şey, ön yüzde haroşadan sonra 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters çiftli lastik öreceğim. Burada düzle başlayıp düzle bitmesini istiyorum. O şekilde ayarladım ve 7 tane ilmek eksilteceğim. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet, diğer ilmeklerimi yine arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Ön bedenden 2 tane ilmek eksilteceğim. Ve bir tanesini burada eksiltiyorum. Yerleri çok önemli değil. 2 ilmek ön bedenlerden, 3 ilmek de arka bedenden eksilteceğim. Toplam 7 ilmek olacak. Evet, birazcık daha örüyorum. Bir tane de burada eksiltiyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Evet, ikinci ilmeği de eksilttim. Ön beden eksiltmelerini yapmış oldum. Aynı şekilde arka bedene geldiğimde de 1, 2, 3 ilmek herhangi bir yerden eksilteceğim. Diğer ön bedene geldiğimde de yine 2 ilmek eksilteceğim. Toplam 7 ilmek eksilmiş olacak. Ön yüze geçtim. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Çiftli lastik örüyorum. Burada kol ucunda da yapmıştım. Bu şekilde çiftli lastik örüyorum. İlmekleri kapatırken geldiğimde kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Evet, lastik kısmını da tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördüm. Bu tersleri saymak daha kolay oluyor.
Hatta burada haroşayı da sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşa örmüş oldum. İlikten sonra sayarsam 2, 4, 6 sıra haroşa. Şimdi örerek kesme tekniği ile keseceğiz. Nasıl yapacağız? Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters öreceğiz. Zaten kol ilmeklerini de keserken aynı şekilde kesmiştik. Önce ilk 2 ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek örüyorum. Üzerinden atlatıyorum. Kolda gösterdiğim için uzun uzun göstermeyeceğim. Bu şekilde bütün ilmeklerimi kapatacağım. Daha sonra da kolların dikişine geçeceğiz. Evet, ben kolun birini diktim. Şimdi diğer kolu da birlikte dikeceğiz. Evet, kolu bitirdiğimizde dikmek için ip bırakmıştık. Bu iple dikeceğiz. Şimdi böyle karşılıklı getiriyorum. Buradaki ilk ilmeğin içine giriyorum. Bu şekilde. Buradan da buradaki ilmeğin içine giriyorum. Daha sonra buradaki ilk haroşa dişine giriyorum. Buradan da yine ilk haroşa dişine giriyorum. Ve sırayla haroşa dişlerin içine girerek bir üstten, bir alttan, buradan tutup sıkılıyorum ipime. Şu şekilde de tutup dikebiliriz. Sırayla hiç atlamadan gittiğimizde gayet düzgün bir dikiş olacak. Buradaki çıkıntılardan dikiyorum. Evet, kol altına kadar ilerliyorum. Kol altına geldiğimde de bu kısmı nasıl diktiğimi göstereceğim. Evet, koldaki son haroşa dişi. Bir sıra haroşa örmüştük. İğnem biraz kalın geliyor bazı iplere. Evet. Şimdi şuradaki görmüş olduğunuz boşluklar zaten artış yaptığımız ajurlar. O yüzden boşluk kalacak diye düşünmeyin. Şimdi buradan ne yapalım? Buradaki şuraya giriyorum. Buradan da yine buraya girdim. Karşı tarafa giriyorum.
Evet. Biraz önce de söylediğim gibi buradaki görünen boşluklar daha önceden artış yaptığımız boşluklar. O yüzden gayet düzgün gidiyor gördüğünüz gibi. Buradan ipimi içeri alıyorum. Evet, ipimi içeri aldım. Burada bir tane sıkılayacağım. Şöyle birazcık yürütelim. Evet. Buradaki ipimizle bağlıyorum. Sizin dikerken buradaki ipe denk gelmemişse tekrar bir yerde sıkılarsınız ipinizi. Haroşa dişlerinin arasından ipimi yürüterek gizliyorum. Çıktı. Birazcık daha böyle yürütüp keseceğim. Bu ipimi de yine aynı şekilde aralardan yürüterek gizleyeceğim ve keseceğim. Evet, hırkamız bitti. Çok tatlı, çok güzel oldu. Rengi de çok tatlı bir yeşil, çok açık bir yeşil. Evet, hem kız hem erkek bebeklerinize uygun bir model oldu. Bunu daha kalın iple 4 numaralı şişle ördüğünüzde 1 yaşa uygun olur. Belki boyunu ve kol boyunu biraz uzatmanız gerekebilir. Ama aynı, benimle eliniz aynıysa ve aynı kalınlıktaki iple örecekseniz 3,5 numara şişe uygun bir iple 6 ay ölçüsünde olacak. Zaten videonun başında santim olarak da ölçüsünü vermiştim. Büyütmek istediğinizde bu ölçü, başlangıç ölçüsü 1 yaşa da uyar. Sadece burada roba artışını yaparken 3 tane falan fazla yaparsınız roba artışlarını. Boyunu ve kol boyunu da daha uzun yaparsınız. Mesela 1 yaşa örerken buradaki haroşa sıralarını birer tane fazla yaparsınız. O zaman zaten boyu uzayacaktır. Büyütmek istediğinizde de daha büyüklere 2 yaşa falan örmek istediğinizde de önlere 2'şer, arkaya 4 ilmek ilave edebilirsiniz. Daha büyüklere ilave ederken de yine önlere her büyük yaş için 2'şer tane ilave, kollara da birer tane ilave edebilirsiniz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Örecek olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.